vlogdan herkese merhaba, hoş geldiniz. Bu hafta benim için çok fazla dolu dolu geçecek. Asıl hedeflerimizden biri temizlik. Derin bir temizlik yapmayacağım bu hafta çünkü bir sürü randevum var, gidip halletmem gereken şeyler var. Diş temizliğim için gideceğim. Sonra saçlarımı boyatacağım çünkü baya böyle bir diplerim geldi. Cilt bakımı yaptırayım diyorum çünkü hafif böyle bir tıkanma olmaya başladı burnumun etrafında. Biliyorsunuz ki bileğimde sıkıntı vardı. Yavaş yavaş artık iyileşmeye başladı ve fizyoterapim artık spora da gidebileceğimi söyledi. O yüzden çok heyecanlıyım. Reformer dersleri gelsin. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok özledim Reformer derslerine gitmeyi. Gerçekten hani bu zamana kadar sevdiğim ve bayılarak yaptığım sporlardan bir tanesi. Ve başka da yok zaten. Bir tanesi diyorum ama. Bu arada çok fazla güneş geliyor. Neyse, kanalıma yeniyseniz biliyorsunuz ki abone olursanız kanalıma çok destek olursunuz. Bu videoyu da beğenirseniz beğenmeyi de lütfen unutmayın. Çok lafı uzatmadan temizliğimize başlayalım. Bu arada söylemeyi unuttum. Kıyafet değişikliği, bir makyaj değişikliği olursa şimdiden uyarayım. Bir günün vlogu değil bu. Bu bir haftanın vlogu falan olacak. Öncelikle ışıktan dolayı çok özür dilerim. Çok kötü bir ışık var. Ama şunu göstermek istiyorum size. Banyonun tavanı dökülüyordu. Döküldüğü için de tabii ki yeteneğimi kullanıp kendim hallettim. Ve duvarları, çıkan boyaları kazıdım. Sonra sıva yaptım. Ama sıva az oldu. O yüzden bir kat daha geçmem gerekiyor. Şurası da böyle. O yüzden diyorum ki ikinci katı beraber yapalım. Sadece tek sıva yapıp sonra kurumasını bekleyeceğim. Zımpara yapıp sonra küfü önleyen boya yapacağım. Bunu yapayım, aradan çıksın çünkü ancak kuruyacak. Sıva için bu markayı kullanıyorum. Bir de çok eski şöyle bir aletim var. Tam ne deniyor buna bilmiyorum. Çok zor bir çekim olacak bu ya. Nasıl olacak bilmiyorum. Çok karanlık. Şuraya da bir ışık koyayım. Bakın, bu Türkiye'de yokmuş galiba. Şöyle hazır sıva, yani karışım bu şekilde. Bunu direkt alıyorum. Böyle ve böyle sıva yapıyorum. Evet, şimdi bir tık daha iyi görünüyor. Çok da emin değilim, biliyor musunuz? Yani sanki bir kat daha lazım gibi ama hiç uğraşmak istemiyorum. Kazıması ayrı bir dertti. Şunu böyle tutmam peki. Neyse, kazıması ayrı bir dertti. O yüzden bunun kurumasını bekleyeceğim. Ondan sonra zımpara yapacağım. Ama zımpara yaparken buradaki her şeyi kaldırmam lazım. Çünkü çok pis bir iş. Ama o bugünün işi değil. Çünkü akşama çok güzel bir restorana gideceğim ve sizi de götüreceğim. Şimdi göstereyim size. Buraya gideceğiz. O kadar heyecanlıyım ki. Bayağı bir viral olmuştu burası. Sadece biftek ve patates kızartması var. Başka hiçbir şey yok. Ve özel bir sosları var. Onu da üzerine döküyorlar. Tıklım tıklım. Rezervasyon kesinlikle yapamıyorsun. Sadece sıra bekliyorsun ve sıra işte içerisi boşaldıkça içeriye alıyorlar seni. Bu sabah da arkadaşlarımızla French toast yedik. Daha doğrusu evde ben yaptım. Kahvaltı yaptık. Çok güzeldi. Yani uzun zamandır French toast yapmıyordum. Onları da aslında çekseydim güzel olurdu ya. Bir an unuttum. Yapacak bir şey yok. Olabiliyor böyle şeyler.
iyice duruyor.